Metehan, Ordos bölgesini aldıktan sonraki yıl, M.Ö. 204 yılında Tibetli bir devlet olan Çianları da kendine bağladı. M.Ö. 201 yılında Han Kuzey krallarından olan Hisi'nin Metehan'a tabi olmasıyla bu toprakları da kendi hakimiyeti altına girmesi sonucu Han İmparatoru ordunun başına geçerek sefer başlattı. Han İmparatoru ordusu ile birlikte Jinyang'a geldi. Burada ordusunu konuşlandırdıktan sonra Metehan'a 10 kişiden oluşan bir elçilik heyeti gönderdi. Bu heyet, Metehan'a imparatorun selam ve veda sözlerini taşıdı. Bunun yanında Metehan'ın ordusu hakkında da bilgi toplamak niyetindelerdi. Metehan, bu elçilik heyetinin kendi ordusunun durumu hakkında bilgi toplamak için geldiğini anladı. Bunun üzerine asıl ordusunu ile iyi beslenmiş sığır ve atlarını elçilik heyetinden sakladı. Yaşlılar ile çocuk yaştakileri toplayarak elçilere Hun askerleri gibi bunları gösterdi. Bunların arasına da zayıf atlar ile sığırları bıraktı. Çin elçilik heyeti, İmparatora Hunlar hakkında rapor sunduklarında Hunların saldıramayacak kadar güçsüz olduklarını bildirdiler. İmparator bu heyete güvenmeyerek generallerinden Liu Qing'i Hunlara elçi olarak gönderdi. Fakat imparator, General Hunların yanından geri dönmeden önce 320 bin kişilik ordusunu kuzeye doğru harekete geçirmişti. General dönüş yolunda imparator ile karşılaştı ve Hunların aslında elçilerin bahsettiği kadar güçsüz olmadığını, bu savaşın iki taraf için zarar verici olacağını söyledi. İmparator generale inanmayarak onu ordunun moralini bozmak suçundan zincirlere vurdurdu. Çoktan Kouchu geçidini geçmiş olan imparator, Kral Hsin'in generallerinin birlikleriyle birleşmiş Hun Öncü Birliği ile karşılaştı. Hun Öncü Birliği 10 bin atlıdan oluşuyor ve Hunların sağ ve sol bilge prensleri tarafından komuta ediliyordu. Bu Öncü Birlik yenilmiş gibi yapıyor ve imparator da onları kovalıyordu. Bu şekilde Hun öncüleri Lufan bölgesine kayıyor. Bu bölge, Metehan'ın 1. Çin seferinde Hunların eline geçmiş topraklardı. Bu kovalamaca devam ederken Metehan'ın asıl birlikleri kuzeyde bekliyordu. İmparatorun ordusu bu kovalamacada yorulmuş ve yolda dondurucu soğuk ile karşılaşmışlardı. Bu soğuk nedeniyle birliklerin 3'ünün parmakları donmuştu. Bunlar olurken imparator, Metehan'ın onu kuzeyde beklediğini öğrendi. İmparator Kao'nun ordusu, yaya, atlı ve atlı savaş arabalarından oluşuyordu. Ordusunun ana birliklerini yaya askerler oluşturuyordu. İmparator, Hun öncü birliklerini kovalarken, yaya birlikleriyle arasını açarak, onlar gelmeden Metehan'ın onu çekmek istediği Ping şehri çevresine ulaştı. Metehan'ın asıl ordusu 40 bin oklu atlıdan oluşuyordu. Ordusunu at renklerine göre 4'e ayırmıştı. İmparatorun ordusu kuşatmaya başladığında beyaz atların hepsi batı yönünde, kır atların hepsi doğuda, siyah atların hepsi kuzeyde ve doru atların hepsi de güneyde yer almışlardı. Kuşatma 7 gün sürdü. Ne içeri bir şey girebiliyor, ne de dışarı imparatorun birlikleri çıkabiliyorlardı. Artık yiyeceklerin çok azaldığı bir noktaya geldi. İmparator Kao'nun generallerinden biri olan Chen Ping, gizli bir şekilde Metehan'ın Kutlu Hatun'la değerli eşyalar ile Han İmparatoru Kao ve birliklerinin kuşatmasının kaldırılması için ricada bulundu. Bunun üzerine Metehan ile konuşan Ulu Hatun, iki hükümdarın birbirine bu şekilde kötü davranmaması gerektiğini, Metehan'ın Çin'i ele geçirse bile o toprakları uzun süre elinde tutamayacağını ve Çin İmparatorunun kutsiyetinden bahsederek kuşatmayı kaldırmasına ikna etti. Aslında Metehan'ın aklını meşgul eden İmparator Kao'nun geride kalan yaya ordusuydu. Han İmparatorunun bu geride kalmış birlikleri gün geçtikçe yaklaşmaktaydı. Yaya olsalar da sayıca Hun birliklerinden fazlaydı. Aynı zamanda Hsin Krallığı'nın generallerinin birlikleri de Hun birliklerine katılmamıştı. Metehan sislerin çöktüğü ve kimsenin birbirini görmediği bir gecede Çin İmparatoruna yaptığı kuşatmayı bir köşeden gevşeterek imparatorun kuşatma içinden çıkmasına göz yumdu. Çin İmparatoru Kao askerleriyle birlikte Hun askerlerinin oklarının onlara dönük bir şekilde göz gözü görmez
açılan yoldan kuşatmadan kaçtılar. İmparator kuşatmadan kaçtıktan sonra yolda onlara katılmak için hareket eden yaya birlikleri dahil tüm ordusuna geri dönmeleri emrini verdi. Metehan da kendi birliklerini alarak geri döndü. Bu savaştan sonra Hun askerleri zaman zaman Han topraklarına akınlar düzenlediler. Metehan, Ordos bölgesini ele geçirdikten sonra Han başkentine 250 kilometre uzaklıktaydı. Han İmparatoru ile Metehan'ın ordusu arasında bir engel yoktu. Bir gecede Han başkentinin surlarının dibine rahatlıkla gelebilirlerdi. Bunun yanında Han hanedanlığına bağlı Çinli krallar sürekli isyan çıkartıyor. Han topraklarında tutunamayanlar Hunlara sığınıp akınlara katılıyorlardı. Han İmparatoru Cao, bu şartlar altında generalleri yaptığı istişare sonucunda Hunlar ile kardeşlik anlaşması yapmayı kabul etti. Metehan'a Baş Hatun unvanı ile bir Çin prensesi gönderildi. Ayrıca her yıl belirli ölçüde ipekli kumaş, şarap, pirinç ve çeşitli yiyecek maddeleri de verecekti. Böylece iki büyük devlet arasında dostluk ve barış anlaşması yapıldı. Metehan bu dönemden sonra Hun İmparatorluğunu merkezden yönetmiştir. Çin ile savaşmak yerine diplomatik hamleler yapmıştır. Fakat Hun ordusuna bağlı kollar Hun İmparatorluğu için güneye ve batıya akınlarını sürdürmüşlerdir. Metehan'ın bir sonraki hedefi Yüeçiler ile bitmeyen çatışmayı sonlandırmaktı.